yaşamlar kurabilmemiz için izlenmesi gereken politikaları, kadın dayanışması ile birlikte neler yapabileceğimizi, yerel ve uluslararası dayanışma ağlarımızı Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Almanya, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Polonya ve Macaristan deneyimlerini duyarak hep birlikte tartışmayı ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Katılım gösteren tüm konuşmacılara çok teşekkür ederiz. Viyana Müdahale Merkezi'nin çalışmalarını anlatmak istiyorum sizlere. Avusturya küçük bir ülke olmasına rağmen aslında diğer ülkelerle kıyasladığımızda şiddet mağdurlarına verilen destek açısından biraz daha iyi konumda diyebilirim. Kadın sığınağına ihtiyacı olan şiddet mağdurlarına asla yer yoktur dediğimiz gün olmaz Avusturya'da. Aile içi şiddete karşı danışma merkezlerimiz var. Cinsel istismara, taciz ve tecavüze karşı danışma merkezlerimiz var. Frauenhelpline adında ulusal kadın acil yardım hattı var, 7/24 ücretsiz. Göçmen kadınlar için ayrıca dayanışma merkezleri var. Zorla evlendirilme mağdurları danışma merkezi ve sığınağı var. Kadın ticareti mağdurları müdahale merkezi ve sığınağı var. Aile içi şiddete karşı müdahale merkezleri var. Tüm dayanışma merkezleri, sığınaklar, yerel ya da federal resmi makamlar devlet tarafından finanse ediliyor. Yani fakat hepsi bağımsız STK'lar aynı zamanda. Gönül isterdi ki süre gelen bir çalışmayı size aktarayım bugün. Ama ümidim belki ulusal düzeyde olabilecek bir çalışmanın temeli anlatacaktır. Acil yardım hattı birdenbire ortaya çıkan bir çalışma değildi. Öncesinde aile içi şiddete son kampanyasının başka çalışmaları oldu. Ama şunu söyleyebilirim, Türkiye'nin ilk ve tek aile içi şiddet konusunda çalışan acil yardım hattıydı. That violence against women is not an individual problem of the single woman, it's a problem of the whole society. Most of the associations are called Frauen helfen Frauen, Women support women. So this is a working principle. The shelter is a place of women for women without dominance and paternalism. Doktora tezim için yaptığım araştırmanın bir bölümünden bahsedeceğim. Yani 2 belediyenin sığınağında yaptığım araştırmadan, etnik çalışmadan. Ve temelde öne süreceğim fikir, bu kamuya bağlı sığınakların feminist modelden asıl farkının bu sığınaklarda dayanışma fikri yerine hakim olan fikrin devlete sığınma fikri olduğu. Sığınaklar hem çalışanlar hem de kalanlar açısından aileleri sahip çıkmadığında devletin kadınlara sahip çıktığı yerler olarak anlaşılıyor. Dolayısıyla bir hak, bir hani vatandaşlık hakkı, bir sosyal hak gibi değil, bir daha çok hayırseverlik bağlamında anlaşılıyor. Ben bugün birazcık şiddetten uzaklaşırken şiddet uygulayıcısının uzaklaşmamıza engel olmak için uyguladığı yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Şiddet uygulayıcısı ilk başta sizi şiddet ilişkisinin içine çekebilmek için, ondan sonra o ilişkide uzun süre tutabilmek için, ondan sonra o ilişkiden çıkmanıza engel olmak için, ondan sonra çıkarsanız da yeniden aynı ilişkinin veya başka bir ilişkinin içine çekmek için sizin bazı duygu, düşünce ve davranış kalıpları içine girmenizi ister. Sizinle akıl oyunları oynar. Bu sistem aslında bir nevi de makbul olmayı tanımlıyor. Yani makbul olan kadını tanımlıyor. Mesela boşanmış kadın makbul olan bir kadın değil. Çünkü sosyal yardım sistemimiz diyor ki ancak senin kocan eceliyle öldüyse ve sen eşi vefat etmiş statüsündeysen ben sana 2 ayda bir nakit desteği veririm. Ama boşanma gibi iradi bir kararı sen aldıysan ve sen iradi olarak aile kurumunun dışına çıktıysan o zaman kusura bakma ben sana hani statü olarak yalnız kadın, ikiniz de yalnız kadınsınız ama bu senin iradi kararın, dolayısıyla ben sana bu
kamusal destek mekanizmasını sağlamam diyebilen bir yapı var. Dolayısıyla makbul olan ve olmayanı çok net ayrıştıran bir kurumsal yapıdan bahsediyoruz. Burada tabii makbul olmak olmamakta aslında bir miktar daha dikkate almamız gereken diğer gruplar var. Seks işçileri, yani şiddet ve şiddet sonrası bir yaşam kurmaya çalıştığını düşündüğümüz mülteciler, sığınmacılar, göçmen kadınlar, LGBTİ bireyler. Dolayısıyla bu anlamda makbul olmak ve bu kurumsal mekanizmanın nasıl bir makbullük tanımladığını da konuşmak önemli diye düşünüyorum. Women who experience domestic violence lose confidence and a sense of personal worth, and they suffer multiple losses. They need time to recover. It is not a 6-month quick fix. There are 6 crucial factors in supporting them: respect, safety, judgment, talking, relief. It's not easy to leave and stay away. And we have to accept that some women are so badly damaged that they will always need some sort of support. And giving support is difficult and draining, and sometimes you feel progress is going nowhere. But the evidence is that the right sort of support can markedly improve people going back into the community and leading a full and independent life. The first point I just want to bring to your recollection is that the Istanbul Convention requires specialized services and describes them as dedicated services aiming to empower victims, and that with optimal support and assistance for their specific and diverse needs by experienced staff with in-depth knowledge of gender-based violence. And this knowledge comes from, as you surely all know, the women's movement that gave the problem a name in the first place. Swedish feminist shelter movement. The first shelters were formed in 1978, and today there are 180 shelters in Sweden, where 100 of them is members of ROS. We have 31 years of experiences, and we are fighting for women's rights. Size şiddet uygulayan kocanızı, sevgilinizi, babanızı, çoğunlukla yakınınız olan erkekleri bir yere şikayet etmek kolay bir şey değil. Bunları yapmak istemeyebilirsiniz, yine de şiddetten uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ya da psikolojik şiddete maruz kaldığınızda önceliğiniz bir hukuki mekanizmaya başvurup da buna ilişkin önlem almak olmayabilir. Dolayısıyla aslında ilk etapta şiddetten uzaklaşmak için, kendi gücünüzü görmek, plan yapabilmek için bir desteğe ihtiyacınız oluyor. Bu desteğin de ulaşabileceğiniz yakınlıkta, gerçekten hem fiziksel olarak hem de hani ruhsal olarak yakın hissettiğinizde erişilebilir dayanışma merkezleri olması gerekiyor. Türkiye'de maalesef böyle bir yapı yok. Aslında hani teknik olarak diyeyim, kağıt üzerinde şöminler bu işlevi görmesi için bir takım nitelikler atfedilen yerler. Fakat bu da fiili olarak neredeyse imkansız oluyor. Özellikle diğer ülkelerden gelen arkadaşlarımız için Türkiye'deki şiddet önleme yasasının ismini okuyacağım. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Şimdi Türkiye'de erkek şiddetinin büyük oranda aile içinde yaşandığı gözetildiğinde aslında tam da devlet politikasının aslında erkek şiddetini önlemeye yönelik samimi bir politikası olmadığını gösteriyor. Çünkü aile aslında şiddet yuvası ve hem şiddet yuvasını koruyup hem de kadına karşı şiddeti önlememiz mümkün değil. Haziran 2014, Haziran 2015 yani bu Haziran'a kadar olan devletin, KSGB'nin şiddetle ilgili raporunda saptanan stratejilerden 3.4'ü belediyelerle ilgili ne yapılacak? Yeni sığınak açmak ve belediyelerin STK'lar tarafından açılacak bağımsız danışma merkezi ve sığınak açma girişimlerine vereceği maddi destek konusu. Sorumlu kuruluş kim? İçişleri Bakanlığı, belediyeler. Evet, sonuç. Bu strateji alanında herhangi bir faaliyet aktarılmamıştır KSGB'ye. Sıfır faaliyet. Ne belediyeler açacak, bir yıl boyunca ne açmış, ne açacak herhangi bir STK'ya destek olmuş, ne de önümüzdeki dönem için açmayı planlıyor demektir. In Bulgaria, there is a strong NGO movement which began its history in the 90s.
And there were numerous joint efforts and a lot of impact on the government and a lot of pressure on the government and the state authorities to adopt legal changes that would address women's rights and especially domestic violence and hopefully violence against women in the future. A lot of legal changes took place in the first decade of the 21st century as a result of these joint efforts. And the law on protection against domestic violence was introduced, and together with it, the notion of domestic violence was for the first time introduced in the Bulgarian laws. The convention really has several groundbreaking features, but the most important thing is that it offers a comprehensive framework to end violence against women, and it is the most far-reaching international treaty on this subject. That women's specialist services cannot be and should not be mainstreamed into institutional sector, because best practices of NGO services are based on underlying principles on which principles which differ from those institutions. They're engaging in advocacy instead of a neutral position, and their basic principles cannot be realized within the institutional boundaries because they're concentrating on empowerment and continuous long-term support. In order to conclude, what can be the drivers for change if there is no political will on the ground? Based on our experiences, we would reflect a partnership with the media as a good practice, and also if there is public demand, then we can be successful. Joining forces with relevant professionals and having allies in different professionals would help a lot in order to move forward with our initiatives and proposals. And using international norms and mechanisms. Even in the individual cases, they are not so perfect. I think it has a kind of snowball effect. If there are the same or similar messages came from different sources, that at some point we might have good results. It's just our law into the Istanbul Convention. We changed the way the cases of rape are proceeded from survivor's motion into ex officio, which is of course the requirement, and we did that in a few years ago. Another example is, I'm sorry, this is the same. So another example is that together with NGOs, the police elaborated guidelines on how to work with a survivor of sexual violence, how to treat them, how it all should be done with respect to the experience that survivors had, and it's a quite good document only because also it was prepared together with NGOs. Of course, the implementation of that by particular police officers is a question of time. It's not working in the best way, but it's just, it's moving forward, it's a process, but the document is quite good. And we also have stalking as a defined separate crime. The main tasks of WAVE are, first of all, to raise awareness on violence against women and domestic violence throughout Europe, to promote the work of women's NGOs and empower their work wherever possible, and in particular, WAVE aims to support the work of women's organizations working to provide services to women survivors of violence and their children. There are women's shelters in Holland. They are a member of our national umbrella organization, and our umbrella organization is a member of WAVE, and then WAVE will be is a member of the global network of women's shelters. And so we think it can be in all countries, but not in every country there's a national network. So we're sort of letting in individual shelters too, and we are momentarily discussing how we do that. Globally,
women grow more than 50% of all food that is produced in the whole world. However, they are rarely recognized their work, and many of them do not even receive any remuneration. So this study of the UN suggests that women farmers in particular often suffer discrimination in access control and other productive resources, such as land, water, and credit, as well as seeds, because they are not generally recognized as producers or equal before the law. Although the proportion of women who are heads of rural households continues to grow, women own less than 2% of all land. In Spain, for example, less than 9% of farms are run by women. 82% of women are engaged in field work in farms run by men. And this percentage, the 59%, have no social security contributions for their activities. Tablomuz karanlık değil. Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştı. 8 Mart 2015'te Adil Gürür'ün yaptığı bir araştırma, 3000'e yakın kadınla yapılan araştırma, Türkiye'deki kadınlara yönelik bütün bu baskılara, bütün bu kağıt üstü yasalara ve kadın hareketinin marjinalize edilmesiye çalışılmasına, bütün devlet protokollerinden dışlanmasına rağmen Türkiye'de kadınların %86'sı, çok inanılmaz bir rakam, Türkiye kadın hareketine güveniyor. İşte biz de buralarda o güveni boşa çıkarmamak